Büro, değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli bakan yardımcılarımız, kıymetli EYT platformu, muhtelif derneklerden oluşan bir yapı olduğu için platform herhalde en uygun tabir o. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli bakan yardımcılarımız, başkanlarımız, genel müdürlerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim bir toplantı yapma gibi bir niyetimiz yoktu. Fakat platform temsilcisi arkadaşlarımız bizimle buluşmak istediler. Biz de bu vesileyle bu toplantıyı düzenledik. Biliyorsunuz EYT Türkiye'nin 20 yılı aşkın bir problemiydi. Bu problemin çözümü için biz çalışmaya başladığımızda, bundan 2 sene önceydi galiba, çeşitli görüşmeler yaptık, çeşitli talepleri değerlendirdik. Hem kamuyu hem de çalışanları, emekli hakkı elde etmiş fakat elde edebilecek durumdayken kanun değişikliğiyle, kanunun geriye yürütülmesiyle bir mağduriyet oluşmuştu. Onu gidermek üzere bir çalışma yaptık ve esas maksadımız bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasıydı. O bakımdan emeklilikte yaşa takılanlar diye bilinen sorunun çözümü için bildiğiniz çalışmaları tamamlayıp Büyük Millet Meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine sunduk. Sayın milletvekillerimiz, grubumuz, meclisteki başta AK Parti grubu, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olmak üzere diğer siyasetçiler de meclis sürecinin muhtelif aşamalarında katkıda bulundular. Ama bizim tasarladığımız şekliyle platformumuzda da daha önce görüştük, 2 defa görüşlerinizi almıştık. Diğer çeşitli kuruluşlarla da görüştük o süreç içinde. Ama meselenin çözülmüş olması çok önemli. Çünkü bir evrensel hukuk prensibinden kalkarak biz bu düzenlemeyi gerçekleştirdik biliyorsunuz. Hukuk kuralları geriye doğru çıktıkları tarihten geriye doğru işletilmez. O kural ihlal edilmişti. Bu mağduriyet fikri de oradan doğmuştu. Onu ortadan kaldırdığımız için hukuka da uygun bir düzenleme, hukukun ruhuna, felsefesine uygun bir düzenleme yapıp emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözdüğümüz için biz görevimizi yaptık diye düşünüyoruz. Tabii burada bu sorunun çözümüne katkı yapan, talepte bulunan başta platform üyeleri olmak üzere çeşitli kuruluşlara buradan teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği olmadan, onun çünkü nihai politikada karar verici, siyasi riski alan, siyasi sorumluluğu olan, sorumluluk mevkiinde bulunan, statüsünde bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, orada grupta bu sorunu baştan itibaren takip eden arkadaşlarımıza ve Millet Meclisimizin üyelerinin hepsine Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanı olarak teşekkür ediyorum. Kendilerine bu sorunun çözümüne katkı yapan her kim varsa onlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yönettik. Başta bakan yardımcılarımız, özellikle SYK'da Kürşat Bey, SYK Başkanımız Kürşat Bey'in büyük emeği var. Arkadaşlarımız katkı yaptılar ve sorun çözüldü. Sonra ortaya çıkan sevinç dalgasını buruk bir sevince dönüştüren bir olay yaşadık. Deprem. Ve deprem felaketiyle kaybettiğimiz canlarımız, onların acısı büyük. O acıyı ortadan kaldırmamız mümkün değil. Ama biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bu deprem felaketinin meydana getirdiği sorunları da, yani insanların mağduriyetini, evlerin yıkılmış olan evlerin yeniden inşasını, ilk aşamada çadır kent ve konteyner kentlerle insanların barınma ve hayat sahalarının oluşturulması konusundaki bütün ihtiyaçları, talepleri karşılayacak durumdadır. Geçen hafta ben İskenderun'a, Adana'ya, İskenderun'a, Hatay'a gittim. Bu hafta da, yarın da yine bölgede olacağım. Orada da yaptığımız çalışmalar, devletimizin yaptığı çalışmalar, AFAD organizasyonu etrafında hızla ilerliyor ve sahada sorunlar çözülüyor. Elbette insanların acılarıyla, insanların kaybettikleriyle o şoku atlatmaları zaman alacak. Ama birlikte bir millet olarak bu acının hafifletilmesi, bu yaraların sarılması konusunda hep birlikte bir dayanışma içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Ben tekrar hepinize teşekkürler ediyorum. EYT Federasyonu'nun
temsilcisi olan arkadaşlarımız söz almak isterlerse başta Nalan Hanım olmak üzere sözü onlara bırakmak istiyorum. Buyurun. Öncelikle Sayın Bakanımıza ve çalışma ekibine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bendeniz geçmişte Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyon çatısı altında bu çalışmaları yürütürken işin çözümsüzlüğe gittiği noktasında ayrılarak ayrı bir platformla bu kurduğumuz EYT platformuyla yol alma tercihini kullanan ve değerli dernek mensuplarımızla, değerli başkanlarımızla birlikte bir platform çatısı altında birleşerek Sayın Bakanımızla, grup başkan vekillerimizle ve bütün STK'larla, sendikalarla bir araya gelerek çözüm aşamasında yapmış olduğumuz çalıştaylar ve dosyaları sizlere ve Sayın Grup Başkan Vekillerimize sunarak böyle bir çalışmayı icra etmekten hem platformdaki arkadaşlarımız adına hem de bütün EYT'li kardeşlerimiz adına hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyoruz. Biz bunu arkadaşlarımıza karar aldık. Biz EYT'liler olarak bu kazanmış olduğumuz ilk kazanımımızı bu deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza, deprem bölgesine ilk maaşlarımızı bağışlamak üzere AFAD üzerinden böyle bir düşüncemiz var. Bunu da buradan denklare etmek istiyoruz. Bütün EYT'liler aldıkları ilk maaşlarını böyle bir zamanda bizlere bu maaşı veren devletimize, biz de millet olmanın bilincinde o bölgeye yardım manasında bunu iletmek istiyoruz. Ve programın sonunda inşallah platformumuz adına da size plaket sunacağız. Ben bunu iletmek istedim. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı da ayrıca sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Bu zor zamanlar bizim millet olarak birlik, beraberlik duygusunu, dayanışma davranışını ortaya koymamız gereken dönemlerdir. Bunu milletimizin Türkiye'nin her bölgesinde, milletimizin her ferdinde görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben de öncelikle Sayın Bakanımıza, daha sonra çalışma ekibine, SGK kurum başkanlarımıza, herkese ve TBMM'de grubu bulunan ve bu yasanın gelmesinde AK Parti milletvekillerimize ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza da böyle bir şeye bu iradeyi gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Bizler 23 yıldır bu mücadelenin mağdurlarıyız ve sizler mağdurlardan bu mağduriyeti dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği Genel Başkanıyım Nalan Esmeray. Bundan sonraki süreçte de bizlere bu kapıları açmanız dolayısıyla çalışma hayatından ve yasalarımızdan kaynaklanan mağduriyetleri hep birlikte gidermek adına bundan sonra da sizlerle görüşmelerimize devam etmek istiyoruz Sayın Bakanım. Çünkü biliyorsunuz ki mağduriyetler geniş bir tüzeye de sahibiz ve bu mağduriyetlerde bizler arkadaşlarımızdan gelen talepleri onların sesi olarak sizlere iletiyoruz. Sizler de çözüm konusunda bizlere yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz çalışma hayatının bütün sorunlarını çözme kararındayız. Bunu ilk 2 sene önce yaklaşık ilk toplantımızda basın önünde ifade etmiştim. O gün bugün Türkiye'nin önünde hangi çalışma hayatıyla ilgili hangi sorunlar varsa 3600'den başlayarak işte toplu sözleşmelerimizi o zaman iyi bir şekilde gerçekleştirdik. 3600 sorunu yine memurlarla, kamu çalışanlarıyla ilgili çözdük. Asgari ücreti Türkiye tarihinin en üst düzeyde, dolar bazında da en üst düzeyde gerçekleştirdik. Diğer sorunları da adım adım çözüyoruz. EYT gibi bir sorun çözüldü ve şimdi de mecliste bir başka yasa teklifimiz var. Bu hafta görüşülecek. Geçici işçiler sorunu var. Geçici işçiler sorunu da tarihsel olarak onda da çok ciddi bir adım atarak çözüyoruz. Bazıları bunları seçim için mi yapıyorsunuz? Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz. Elbette yaptığımız şeylerimizi millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra şu seçime yetişir mi diye soranlara onu öyle cevap veriyorum. Seçime yetişmesi gerekmiyor. Zaten seçimleri biz alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bitiremediğimiz bazı sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Çünkü önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var. Bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. İşte taşeron işçiler sorunu var. Başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz. Çözmediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, çalışma hayatında işçi, işveren, devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım, bir anlayış hakim olursa sorunlar çözülür. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak onun anayasal görevidir ve birinci önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir. Dahası bizim imparatorluk dönemimizde de dünyanın ilk toplu görüşmesini yapan bir imparatorluğu. Çalışanların hukukunu rahmetli
Profesör Ömer Lütfü Barkan Bey ortaya koymuştur. Büyük inşaatlarda, köprülerde, camilerin inşaatında çalışan işçilerin nasıl korunduğuna dair belgeleri onun kitaplarında vardır. Bu anlamda da Osmanlı Devleti tanımlarken bilim adamları onu Kerim Devlet sıfatıyla ifade ederler. Cumhuriyette bu geleneğin devamıdır ve onu modern şartlarda sosyal devlet kimliğiyle uygulama fırsatını bize vermiştir. Bu görevi bize vermiştir. Biz de bu görevi yerine getireceğiz. Ben katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen başka arkadaşlarımız varmış. Buyurun. Sayın Başkanım, ismim Doğan Türker. İzmir EYT Dernek Başkanı, aynı zamanda platform bileşenlerindenim. Öncelikle hakikaten 24 yıldır süren bu mağduriyeti büyük bir kararlılıkla çözüme kavuşturduğunuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsınız, ekibiniz, grup başkan vekillerimiz ve mecliste bunu oy birliğiyle kabul eden tüm milletvekillerine, tüm emeği geçen, bir tuğla koyan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir mağduriyetti. Bu mağduriyete siz son verdiniz. Bu bağlamda da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her soruna çözülebilir diye bakıyorum ben. Çözülemeyecek sorun yoktur. Önemli olan onu hukuk içinde, demokrasinin bize verdiği imkanlar içerisinde çözmektir. Sosyal devlet o imkanların en uç düzeyde kullanıldığı bir devlet biçimidir. Tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.